Kralların ve kâhinlerin yüzyıllardır aradığı, tarihin en büyük gizemlerinden biri. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a ait emanetlerin içinde bulunduğu büyük gizem. Kutsal Ahit Sandığı. Ahit Sandığı, Hazreti Musa'ya Allah tarafından gönderilen ve taş levhalar üzerine 10 emrin yazılı olduğu taş tabletlerin bulunduğu ve yine Hazreti Musa tarafından Betsalel ve yardımcılarına yaptırılmıştı. Allah'ın kesin emri üzerine akasya ağacından yapıldı. Eni 67, yüksekliği 67 ve uzunluğu 111 santim idi. İçi ve dışı saf altınla kaplanmıştı. Altından yapılmış, kapağın üzerinde 2 melek figürü bulunuyordu. Sandığı taşımak için yine akasya ağacından yapılmış tahta sırıklar sayesinde taşınırdı. Sandık hiçbir zaman yanlarından ayrılmayacaktı. Ve gidilen her yerde tam ortaya konulacak ve üzerine altın iplikle dokunmuş kefaret örtüsü ismini verdikleri bir örtüyle üstü kapatılacaktı. Ve sıradan insanların sandığı görmesi kesinlikle yasaktı. Birçok film ve belgesele konu olan Ahit Sandığı binlerce yıldır kayıp ve bulunamıyor. Bulunduğunda ise tüm ezberleri bozacak ve büyük ses getirecek gizemleri barındırdığı düşünülüyor. Birçok medeniyet tarafından ele geçirilmeye çalışılan sandığın Allah tarafından bahşedilmiş, bazı insanları iyileştiren, bazılarına ise kötü bir bela getiren olağanüstü bir gücü olduğuna inanılıyor. Ve bu sandık kıyamet kopmadan kısa bir süre önce Hazreti Mehdi tarafından bulunacak ve hakimiyetinin nişanesi olarak tüm insanlığa gösterecektir. Binlerce yıl önce Hazreti Davut peygamber tarafından Kudüs'e taşınarak yine Hazreti Süleyman tarafından yapılan Süleyman Mabedi'ne konulmuş ve burada muhafaza edilmiştir. Milattan önce 587 yılında Babil kralı Buhdünnezar tarafından yapılan işgal sonrası Ahit Sandığı ortadan kaybolmuş ve bir daha görülmemiştir. Ancak bazı kaynaklar sandığın Levililer tarafından Hazreti Süleyman'ın sarayı altında gizli bir yerde saklanıp korunduğunu ve Roma valisi Titus'un Beytül Makdis'i yıkma emrini verdikten sonra sandığın Roma'ya götürüldüğünü anlatır. Gizli yer denilmesinin sebebi ise 7 yıl süren ve yaklaşık 190 bin kişinin taş kesmek, kereste hazırlamak ve nakletmek için çalıştırıldığı göz önüne alındığında ortaya çıkan binanın çok küçük olmasıdır. Çünkü bu kadar iş gücüne ve aradan geçen onca yıla rağmen ortaya çıkan yapının uzunluğu 27 metre, genişliği 9, yüksekliği 13,5 metre. Bu kadar mütevazi olması, tapınağın altında çok daha kompleks bir yapının olduğu fikrini güçlendiriyor. Bu nedenle İsrail yıllardır Mescid-i Aksa çevresinde kazılar yapmaktadır. Kazı için birçok neden gösterilse de gerçek nedeni Ahit Sandığı'nın bulunmasıdır. Yahudi inancına göre de Mesih'in en büyük alameti kayıp sandukayı bulması olacak. Günümüzde Mesih'in gelişini hızlandırmak isteyen Yahudilerle onlara destek olan evangelistlerin büyük bir ittifak yaptıkları da biliniyor. Sandığın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bununla birlikte birçok iddia da birlikte geliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda sandığın Etiyopya'da olduğu hakkında bir iddia atıldı ortaya. Etiyopya Ortodoks Patriği Abune Paulos, Vatikan'ı ziyaret ettiğinde Papa 16. Benedik ile görüşmesinde onu bulduğunu ve kısa bir zamanda tüm dünyaya açıklayacağını söylüyordu. Patriğin anlattıklarına göre Ahit Sandığı binlerce yıl geçmesine rağmen eskimemişti. Yani sandık sanki yeni yapılmış gibi ve şekli de tıpkı kutsal kitaplarda anlatıldığı gibiydi. Ahit Sandığı herkesin bakabileceği
ve dokunabileceği bir sandık değildi. Çünkü sandığa dokunanlar ölüyor ya da ölümcül bir hastalığa yakalanıyordu. Bu nedenle sıradan insanların ziyaretine açık değildi. Ona bakacak yüceliğe sahip olanlar dışında bugün ya da başka bir zaman kimseye gösterilmeyecekti. Oysa bir gün önce sandığı tüm dünyaya açıklayacağını söylemişti. Ancak ertesi gün bu fikrinden vazgeçmişti. Ahit sandığının şimdilerde Etiyopya'da Aksum bölgesinde Aziz Meri Kilisesi'nde olduğunu iddia ediyorlar. Buna göre sandık, Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi Belkıs'tan olduğu öne sürülen oğlu Menelik tarafından o dönemde Kudüs'ten çıkarılmış ve buraya getirilmiştir. Bu kiliseye sandığın koruyucusu olarak giren rahip bir daha asla kiliseden dışarıya çıkamıyor ve bir başkasının da içeriye girmesine izin verilmiyor. Böylece rahip ölene kadar burada kalıyor. Ancak sandık rahipten başkasına gösterilmediği için varlığı ya da yokluğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kutsal Ahit sandığı, Indiana Jones film serisinin Kutsal Hazine Avcıları bölümünde işlenmişti. Naziler sonsuz güç elde etmek için sandığı arıyorlardı. Ve sandığın kapağının açıldığı sahnede herkes sandığın gazabına uğruyordu. Pek çok komplo teorisyeni sandığın büyük güçlere sahip olduğunu ileri sürüyor. Bazılarına göre çok güçlü bir silah, kimilerine göre bir geçitin anahtarı. Ancak en çok üzerinde durulan teorilerden biri de ahit sandığının bir kondansatör olduğudur. Çünkü çok güçlü bir silah olsaydı İsrailoğulları hiçbir savaşta yenilmezlerdi. Bu nedenle kondansatör olarak kullanıldığı fikri sandığa dokunan kişinin ölmesi veya kısa bir süre sonra hasta olması ve insanlarda tümöre neden olmasından dolayı radyasyon yaydığı fikri daha baskın hale geliyor. Nitekim eski ahitteki bilgiye göre geçmişte Filistliler, diğer bir ifadeyle antik Filistinliler ile İsrailliler arasında yaşanan bir olay bize sandığın ne tür etkiler yarattığı hakkında bilgi veriyor. Bu olaydan da kısaca bahsetmek istiyorum. İsrailoğulları tek tanrıya inanan bir topluluktu. Antik Filistinliler ise putperest bir topluluktu. Aynı zamanda demiri işlemeyi bildiklerinden dolayı silah ve teçhizat bakımından İsrailoğullarından daha üstündüler. İsrailoğulları ise bütün savaşları ahit sandığı sayesinde kazanmışlardı. Bu ise Tevrat'ta şu şekilde geçmektedir. Kahinler sandığı yüklenir, borular çalar, bu şekilde kent etrafında dolanırlardı. Halk bağırmaya başladı. Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. Ancak İsrailoğulları Allah'ın sözünü dinlemez ya da putlara tapınırsa o zaman ahit sandığı onları korumayacaktı. Ancak içlerinden biri putperestti. Bu nedenle antik Filistinliler ile yapılan bir savaşta İsrailoğulları yenildiler. Hatta yenilgi öyle büyüktü ki 30.000 kişilik bir asker kaybı vermişlerdi. Ahit sandığına ise antik Filistinliler ganimet olarak el koydu. Sandığı Dagon isimli bir putun yanına koydular ve ertesi sabah putu yüzüstü yere düşmüş olarak buldular. Bu olay birkaç gün üst üste gerçekleşince sandığı başka bir yere götürdüler. Ancak sandık götürdükleri yerde belalar getiriyordu ve halk ağır bir şekilde cezalandırılıyordu. Her yeri fareler basıyor ve insanlarda tümörler çıkıyordu. Bu nedenle sandığı çeşitli hediyelerle birlikte İsrailoğullarına geri verdiler. Buradan çıkarılacak sonuç, sandık bir çeşit radyasyon yayıyor olabilir mi? Eğer böyleyse bu nasıl açıklanabilir?
Bu teorinin nedeni sandığa dokunur dokunmaz ölen insanlar ile ilgili hikayelerdir. Yüksek voltaj yüklü elektrik akımının böyle bir sonuç oluşturabileceği bilinmektedir. Aynı zamanda sandığın kaplı olduğu söylenen altın maddesi de en iletken maddelerden biridir. Sandığın ana maddesi olduğu sanılan tahta ise yalıtkandır. Kido'nun harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu. Rab, sandığa elini uzatan Uzza'ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada Tanrı'nın önünde öldü. Ahit sandığına elini süren Uzza aslında elektrik çarpması sonucu ölmüş olabilir mi? Çünkü bahsi geçen olay yüksek voltaj nedeniyle çarpılmış birini tarif ediyor. Aslında sandığın nasıl taşınacağı ve ne tür önlemler alınması gerektiğini yine Tevrat anlatıyor. Ancak Uzza yanlışlıkla dokunması sonucu oracıkta ölüyor. Orada Rabbin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak. Buhurun dumanı levha sandığının üzerindeki bağışlanma kapağını kaplayacak. Öyle ki Harun ölmesin. Burada anlatılmak istenen Uzza'yı öldüren akım Hazreti Harun'u da öldürmesin diye yalıtım yapıldığı olabilir mi? Sonra Harun buluşma çadırına girecek. En kutsal yere girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak. Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak. Kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak. Bir önceki Tevrat ayetinde bir yalıtım yapıldığı, şimdiki ayetlerde ise radyasyon etkilerinden korunmak için özel bir giysi ve sonrasında su ile yıkanılması gerektiği anlatılıyor. Bu nedenle Levililer kavminden sadece sandığı taşımak için özel eğitilmiş kişiler bulunuyordu. Tüm bu anlatılanlar sonucu kutsal ahit sandığının bir çeşit güç kaynağı olarak kullanıldığını düşünebilir miyiz? Kutsal ahit sandığı, Hazreti Musa'nın Allah ile yaptığı anlaşmadan dolayı özel bir anlam kazanır. Eski ahit, sandığın Hazreti Musa tarafından yaptırıldığını anlatır. Ancak daha ilginç olan ise sandığın sahip olduğu söylenen gizemli güçlerdir. Nitekim o devrin teknolojisi düşünüldüğünde yaşanılan olaylar açıklanamaz olarak kabul edilir. Tahrif olmuş ve içeriği değiştirilmiş Tevrat'taki anlatıma göre Hazreti Musa kapağın üzerindeki iki melek figürü arasından doğrudan Tanrı ile konuşabilmekteydi. Fakat burada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü Allah ile peygamberler arasındaki konuşmayı Cebrail isimli melek aracılığıyla gerçekleştiği biliniyor. Buna göre Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarının yeniden putperest olması ve Tevrat'ın kendilerine göre değiştirilmesi sırasında bunu eklemiş olabilirler. Çünkü Hazreti Musa Sina Dağı'na çıktıktan kısa bir süre sonra halkın altınlarını toplayarak bir buzağı yapması ve buzağının ağzından çıkan kanallardan rüzgarın marifetiyle ses çıkarması İsrailoğullarını çok şaşırtıyor ve tanrılarının kendileriyle konuştuğunu düşünüyordu. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Hazreti Musa'nın sandık aracılığıyla yaratıcıyla konuşması açıklaması bu şekilde izah edilebilir. Elbette bunlar benim kendi yorumumdur. En doğrusunu Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de Firavundan korunmak amacıyla Hazreti Musa'nın Nil Nehri'ne bırakıldığı anlatılır. Buradan yola çıkarak Hazreti Musa'nın bebekken Nil Nehri'ne bırakıldığı esnada bir sepete konulduğu söylenir. Aslında onun bir sepet değil, ahit sandığı olduğu belirtilir. Bu nedenle bebekle birlikte sandık da ele geçirilir ve sandığın sırları keşfedilerek Mısırlılar tarafından uzun bir süre saklandığı söylenir. Ayrıca Lawrence Gardner tarafından kaleme alınan Kutsal Ahit Sandığı Kayıp Sırları kitabında sandığın Serabit Dağı'nda bir tapınakta saklandığını anlatır. Ayrıca sandığın o dönemdeki esas amacının
simya biliminde kullanılmış olmasıdır. Yazarın iddiasına göre sandık, altını monoatomik düzeyde beyaz toz haline getirmesidir. Bu toz, manna denilen bir tür yiyecek ya da içecek şeklinde vücuda alınırdı. Bunu da sadece Firavun ve ailesi kullanırdı. Ayrıca değdiği noktada yer çekimini yok ederek nesnenin hafiflemesini sağladığı da iddialar arasında. Hatta bu madde Ani papirüsüne göre yenilmesi durumunda çeşitli hastalıklara da iyi geldiği anlatılıyor. Hazreti Musa ise Firavun ailesine ait inisiye sırları Mısır rahiplerinden öğrendiği ve İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarırken kutsal ahit sandığını da yanında götürdüğü anlatılır. Firavun ve ordusunun Hazreti Musa'nın arkasından gitmesindeki esas neden aslında ahit sandığıdır. Konuyla ilgili olduğu için daha önce Antik Mısır'da kablosuz elektrik ile ilgili yapmış olduğum çalışmayı da izlemenizi öneriyorum. Sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Kutsal ahit sandığı, üç büyük dinin mensupları için büyük önem taşıyor. Çünkü içinde gerçek Tevrat'ın bulunduğu söyleniyor. Aynı zamanda Hristiyanlar için de büyük önem taşıyor. Çünkü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinde akan kanının birkaç damlasının içine düştüğü kutsal kasenin de sandığın içinde olduğuna inanılıyor. Bu nedenle Hristiyanlar için de sandık çok önemli. Müslümanlar için ise önemi Hazreti Mehdi tarafından bulunacağı ve bu sandığın hükümdarlığının bir nişanesi olacağıdır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 248. ayette zikrediliyor olması ve bunun insanlara bir huzur ve güven getireceği haber verilmektedir. Bu nedenle Müslümanlar için de büyük önem taşımaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamberleri onlara şöyle dedi: Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. İncil'e göre ahit sandığı, Hazreti Musa'ya gelen 10 emrin yazılı olduğu taş tabletleri, Hazreti Harun'un asasını ve kudret helvası bulunan altın bir kavanozun olduğundan bahseder. Ancak daha sonra Hazreti Süleyman Tapınağı inşa edilmeden önce kudret helvası ve asanın çıkarıldığı ve sadece taş tabletlerin olduğu belirtilmiştir. Ancak İncil ve Tevrat'ın değişime uğrayıp insanlar tarafından içine ekleme yapıldığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca kudret helvası birçok kaynakta manna olarak geçmektedir. Manna hakkında hazırlamış olduğum videoya ise sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Kimilerine göre kutsal ahit sandığı, Kudüs'e giden hacıları korumak amacıyla göreve başlayan, ancak daha sonrasında bu bölgede edindikleri bilgiler sayesinde kayıp geçmişin öğretilerini geleceğe taşıyan tapınak şövalyeleri tarafından Fransa'da Chartres Katedrali'nde saklandığıdır. Hatta burada bir oymada ahit sandığı burada gizlidir ibaresi dikkat çekmektedir. Bir başka görüş ise M.Ö. 587 yılında Kudüs'ün güvenli olmaması nedeniyle buradan alınıp daha kuzeye, yani Mekke, Taberiye veya Hatay'a götürüldüğü söylenmektedir. Hatta bu konuda hadis kaynaklarında şu ifade geçmektedir: Hazreti Mehdi Tabut-u Sekine'yi, yani kutsal sandığı Taberiye gölünden çıkaracak. Hadislerde Taberiye gölündedir şeklindeki geçen ifade birçok İslam alimine göre bir benzetme olarak kabul edilmiştir. Nitekim Taberiye Şam'a yakın bir yer, Şam ise ahir zaman hadislerindeki anlatımlara uzak bir yer. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye uzak olan anlamı da taşır. Bu nedenle Taberiye için de aynı şey söz konusudur. Ahir zaman hakkında bilgi veren başka hadislerde ise sandığın yeri hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Ona
Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu, kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır. Bir diğer hadiste ise şöyle ifadeler geçmektedir. Ona Mehdi denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitabını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Sandığın yeri hakkında işaret edilen farklı bölgeler, sandığın yerinin tam olarak bilinmediği ya da bilinmesin diye Mehdi için özel bir koruma sağlamak amacıyla söylendiği düşünülebilir. Elbette bunlar bir yorumdan ibarettir. En doğrusunu elbette Allah bilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.